Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar, eğer ki siz de hesap inceleme veya koçluk yapmak istiyorsunuz, Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki ücrete tabi, oradan konuşuruz. Tekrardan bir hesap inceleme ve bu hesabın tabii ki yani yaptığı hatalar ya yapmadığı hatalar ve neler gerektiğini hepsini teker teker bu videoda anlatıyoruz. Hesabın ilk başında hiçbir şey bakmadan bir tek yatırımına bakacağız. Bakalım yatırımı ne alemdedir. İlk başında geldiğimiz burada direkt süper fiyat demetlerden herhangi bir şey yok şu an. Yani bunlar gündüz yani günlük yenilendiği için bir şey diyemiyoruz. Günlük özel tekliften buradan Piros alınıyor. Yani bu gayet iyidir. Buradan da hesapta sadece 30 günlük mücevher tedariği alınıyor. Aslında bilmiyorum hesabın sahibi kendisi ne kadar yatırabiliyor yani ne kadar bir bütçesi varsa bunu bilemiyoruz ama ancak böyle bir hesaplarda yani böyle bir güce sahip olan hesaplarda 30 günlük araştırma hızlandırma ekmaliği de aslında çok iyi geliyor ve eğer ki haftalık yani 7 günlükte tabii ki 200 TL'de bir şey değilse burada bu materyal paketi alırsa çok iyi olacak. Yani bu paketler gerçekten avantajlıdır. Hem ekipman hem hız konusunda size çok fazla yardımcı oluyor. Buradan da 100 dolarlık veya herhangi bir şekilde herhangi bir paket alınmamış. Bir paket daha vardır. Onu da bir bakacağız. Ondan sonrası incelemeye geçiyoruz. Buradaki paketle muhakkak almanızı ben öneriyorum. Burada aldığınızdan da direkt 5 yani 5 dolarla burada 200 TL'liği alırsınız. Yeterlidir. Geri kalanın hiçbir manası yoktur. Bir paket daha var. Komutanları çağırırken yani buradaki bu komutanlar herhangi birisine çağırırken 5 dolarlık değerinde 10 tane altın kafa veriyor. O paketleri asla ve asla kaçırma dostum çünkü bunlar çok önemli. Burada geldiğimizde yani VIP 11. İlk başında size böyle bir şey söyleyeyim. VIP 11 88 günde. En azından bu hesap yatırım yapıyor ve direkt burada tamamen gözüme çarptığında VIP 11 şu an 88 günde. Bu hesabı ufak da yatırım yaptığınızda bence bir tık daha yanlış yapılmıştır. Bu yanlışı da ben size tamamen böyle bir şey söyleyeyim. VIP dükkanında sizin VIP 12, 14 ve 14 olmadığı süreçte bu hızlandırmalarınızı almanızı kim söylemiş bilemiyorum ama bu tamamen yanlıştır. Yani bunlarla siz VIP 12 oluyorsunuz ve burada belki 500k, 600k, 1 milyon güç kazanıyorsunuz. Ancak her 600k'ya, 400k'ya, 300k gücü aldığınızdan dostum sen buradan direkt VIP seviyede geride kalıyorsun. Ve bu ne anlama geliyor? VIP 12'de her gün 2 tane altın kafa yani şu an gün gittikçe bir tane altın kafa kaybın var. VIP 14'te her gün 3 tane altın kafayı alıyorsun. Ve buradan da gerçekten büyük bir yanlış vardır. O yüzden benim sana tavsiyem hiçbir şekilde cevherle hız alma. Kaynak alma. Çark oynama. Ve bu yatırımların yani tamamen cevherini VIP'ye yatır. En azından VIP 14 olana kadar hiçbir şekilde durma dostum. Bu çok büyük bir risktir. Ve sonraki ilerideki seviyelerde yani çok çok pişman oluyorsun. Bunu sana söyleyeyim. Teknolojiye gelirsek burada ekonomi zaten 24 seviye yani tamamen araştırma 24 seviye. Burada gelirsek direkt burada matematik 10 seviye ve mühendislik de 6 seviye. Aslında şu an sizin teknolojiniz yani buradaki inşalarınız bitmemiş. Bir tek belediye binanız bitmiştir. Geri kalan birlik merkezi şu an 25 seviye gidiyor ve diğerleri de. Yani şu an hala da inşa hızlandırması ile ihtiyacınız var dostum. O yüzden bunu keşke 10 yapsaydınız daha mantıklı olurdu. Savaş kısmına gelirsek burada 8-9-8 vardır. Buradan da tabii ki 9-9 bu çileyi ve kalkanı yapmıştır. Buradaki de 4'tür. Yani burada şu an sağlam bir şekilde oynamıştır aslında. Teknolojide herhangi bir problem göremiyorum. Şu an tamamen fokusun bu kısmında olsun. Çünkü bu fokus burada doğuş taktikleri, savunma dizilimi, bitkisel tedavi ve haritacılık sizin için çok önemli. Ondan sonrası bu arada bir tık müşteri birlik buradan ordugah ve savunmayı yani sığıya bölgeyi de yükseltebiliyorsun. Asla ve asla T5'e düşünme. Çünkü şu an sen 17 milyonsun. 17 milyon 500. 40 milyonu görmeden herhangi bir şekilde T5 olamazsın. İster bunu 25 yap, ister bunu 30 yap ki yapamazsın. Ancak yine de aynı şekilde devrediyor ve devam edecek dostum. Onda bu gerçekten çok önemli. Şimdi ilk başında ben sana bu gerçekten çok büyük bir yanlıştır VIP seviyende. Bunu telafi edebilecek bir potansiyelde misiniz? Tabii ki yani burada para yatırıyorsunuz sonuçta. Buradaki VIP seviyeniz her şeyden daha önemli ben size söyleyeyim. 17 milyonluk 6 milyon birleş puanınız var. Oldukça savaştan kaçın. Yani KVK olmadığı süreçte burada savaşta olmanızın herhangi bir manası yoktur. Size bunu da söyleyeyim.
Burada direkt yani teknolojiye bakarsak tekrardan buraya gelirsek burada direkt görüyoruz ki piyade oynuyor hesap. Hesabın sahibi piyade oynuyor. Peki çantada falan neler vardır? Çantada kaynak vardır ancak bu kaynaklar bu güce ve bu askeri güce gerçekten düşüktür. Ben sana bunu söyleyeyim. Hızlandırmalar da 76 günün var ve buradan da 11 veya 12 gün bir genel hızlandırma var. Yani burada şu an KYK1'de çok fazla bir savaş olmadığı süreçte ya hatta olsa da 60-70 milyon KP kasarsan bile yani hızlandırmayı cevherle satın almanın hiçbir mantığı bulamadım ben. Hala da söylüyorum bu çok büyük bir yanlış. Çünkü şu ana kadar rahat bir şekilde VIP 12 olabilirdin. Eminim ki her haftada aynı şekilde cevherleri ve cevherle ekipman veya hatta materyal veya hatta hızlandırma alıyorsun. Hiçbir şey almanı tavsiye etmem. Güçlendirmelerden burada rezervler oluyor. 2K, 5K, 10K, 20K, 50K oluyor. Bunları hiçbir şekilde harcama. Bazı yetkinlikler geliyor. Güç basması gerekiyor. Asker basması gerekiyor. Onlardan kullanacaksın. %50 kapasiteleri şu an burada 2 tane duruyor. KVK zamanına kadar bilmiyorum ne kadar piyadeniz olacak. 310K çıkacak mı çıkmayacak mı? Ama 310K çıkmadığı süreçte %50 kapasiteyi basmanın mantığı yok. %25 basarsan senin için yeterlidir. Ekipmana geçersek burada piyade ekipmanlarını gayet sağlam bir şekilde yapmıştır. Ancak burada bir ayakkabı görüyorum. Piyade sağlığını %4 yani artı 1 5,5 yapıyor. Bunun yerinde sen bir tane mor ayakkabı yapsaydın çok daha iyi olurdu yani. Buradan mor ayakkabı da yapabiliyordum. Burada sadece bir tane kafalık var. Yani pantolon vardır efsane. Aslında şu an morları tamamlamışsın. Burada bir tane efsanevi de herhangi bir problem yok. Ama bu ayakkabıyı da yani efsanevi moru çıkartırsan daha mantıklı oluyor. Ama buradaki ekipmanların hiçbir işe yaramıyor. Kanyon için belki kullanabilirsin. O yüzden problem ya yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de söyleyeyim. Bunlardan herhangi bir problem yok. Yani ekipmanlarında gayet sağlam ve buradan da tabii ki kapı bekçinin kalkanı da buradan duruyor. Yani piyada sağlığını %8,5 veriyor. Gayet iyidir. Moru da çevirebilirsin. Buradan da kalabiliyor. Yani bu tamamen senin kararın. Buraya bakarsak hesapta burada eğilim puanı hiçbir şekilde kalmamış çok fazla. Büyük ihtimal PKK'da kullanmıştır ve bir tane de sadece altın kafa var. Bu altın kafalar nereye gitmiş? Şu an hesabın sahibi 55411 pirosu vardır dostum. 167 tane altın kafa basmıştın. 183 tane de kendi kafası ile geliyor günlük paketleriyle. Buradan da 55311 komutan vardır. 11 tane de Çao Çao'ya basmıştınız. Buradan da bir martelimiz var. 5211. Yani buradan da 55 kafa. Aslında karma karışık bir altın kafa harcaması yapmışız. İlk başında ben size yeni oyuncularda böyle bir şey söylüyorum. Eee, yani ilk başında biriminizi hazırlayın. Yani kendi kafanızla bir çizgi yapın. Yazın ki ben piyade oynuyorum. Peki piyade oynamamdan şu anda mesela bir piros ne kadar bana yardımcı olabiliyor? Piyadeler gerçek amacıyla piyadeler tanktır. Yani ortaya atıyorsunuz, KP'nizi kasıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Piyade de mesela buradan Piros Santuz'u yapabiliyorsun. Ancak biraz geç fark etmişsin bilemiyorum ya herhangi bir şekilde böyle bir ekip ve böyle bir komutanı kesinlikle birinci komutan olarak kullanman gerekiyor. Şu an bu yanlış mı? Yok. Yani Piros Santuz'u ya Santuz'u Piros. Çünkü 59 seviye bir Santuz'un var maalesef. Ama Piros'u 60 seviye muhakkak çıkartman gerekiyor. Ben bunu sana söyleyeyim eğer ki birinci komutan olarak kullanıyorsan. Çünkü 60 seviye sebeplerimiz de buradaki yetenek ağaçlarından aldığım buffların haddi var hesabı yoktur. Bunlar çok önemli. Yani 49 seviye 60 seviye kadar çok fazla bir fark yaratıyor. Şimdi bunlar yanlış mı? Yanlış değildir. İnsanın tercihi. Ben de bir zamanlar piyade oynadım. Piyadede has piyadelerinde yani Martel Richard bile oynayan bir oyuncuyum ben. Zevkimi aldım mı? Zevkim neydi? Çok fazla tank oluyordum. Ortaya atıyordum. Herkes bana vuruyordu. Ben ortada kalırken zevkimi alıyordum. Bu benim zevkimdi. Ama şu anki aklım olsaydı o zamanlar tabii ki muhakkak ben Santuz'u YSG yapacaktım. YSG'nin sebepleri de söylediğimiz sebepleri arkadaşlar çok yüksek alan hasarı vurduğunda KK1'de ve buradan da beceri hasarı bonusu olduğunda %50. Bu yüzden ben Martel'i, Santuz'u, YSG'yi tercih ediliyordum yani. Şu anda komutanı full etmediğin halde yani az para harcayan bir oyuncu isem bile ki olsam bile yani bir komutanı fullleyebiliyordun doğru düzgün bir oynamayla. Burada kafalarını çok fazla bir şekilde yanlış harcamışsın. Peki hesap tamamen toparlanır mı? Ekipmanda bir problem yok. Şimdi hesap nasıl toparlanır? Yani bu hesabın toparlanma sebebi ilk başında cevherlerine dişini yani dişini sıkacaksın dostum. Hiçbir şekilde cevherlerini hiçbir yere harcamıyorsun.
Özellikle böyle boş yatırımlara gerçekten yani hızlandırmaya hiçbir şekilde hızlandırmaya ve materyali yani cevherle alamazsın. Ondan sonrası sana yasaktır. Tercih senindir. Beni dinleyebilirsin, beni dinlemeyebilirsin. Ama burada bunları yaptığın halde bir doğru düzgün bir komutan ortada yoktur. Tabii ki vardır. Yani 5-5-4-1. O da sayı yani eğer ki bir şey söylesek bu 5-5-4-1 komutanında Piros'ta günlük paketlerin sayesinde bu hale gelmiştir. Bunu da sana söyleyeyim. Çok net bir şekilde 183 kafayı oradan getirmiş. İkincisi olarak yani bu hesap en azından VIP 14 olana kadar herhangi bir çark oynamayacak. Herhangi bir hızlandırma, materyal, etkinlik, cevherle oynanmayacak. Çünkü VIP seviyede geridedir dostum. Yani para yatırana göre VIP seviyen düşüktür. Yani şu an 88 günde birçok kişi free to play halinde yani 12 seviyeyi bulmuştur. Ha, bununla birliğinin de bayağı sana etkisi vardır. Yani buradaki birlik 20 seviye birlik hediyesi olduğu halde yani buradaki gelen paketler de sana çok faydası olmuştur. Onu da sana söyleyebilirim. Yine de sen VIP 11'deysin. Demek ki cevher harcamalardan falan farklı bir şeyler almışsın. Ha, bunları da fark ettik. Teknolojide yani herhangi bir problem yok. Ancak benim sana tavsiyem teknoloji halinde yani teknoloji kısmında burada kesinlikle mühendisliği 10 yap. Çünkü şu anda hala çok fazla inşaatın var. Senin amacı şu an yani yanlış anlamayın lütfen güç kasmaktır. Güç kasmaksa yani buradan inşaları da yapmaktansa yani buradaki hastanelerin yükseltme seviyesi ise burada sana çok fazla güç veriyor veya hatta buradaki altın madenleri falan da sana güç veriyor. Onlar da sana hızlı bir şekilde güç katlanıyor. Yani bunu da sana söyleyeyim. Bunlar önemlidir. En önemli şeylerden birisi de buradaki yani ürettiğin T2'ler. T2 üretme. Ya üretirsen ya T1 üretirsin ya T4 üretirsin. Yani bunlardan harici olma. Benim tavsiyem T1 üretmektir. Çünkü hikayenin sonunda bir anda bir şehire vuracaksın ya kaynağı göndereceksin, öldürteceksin. Ölü sayında yükselecek bu sayede ve krallık senden yani memnun kalıyor gibi. Yani bir nebze sen dolandırıyorsun krallığını ama düzgün bir şekilde. Ekipmanında da herhangi bir problem yok. Bir tek dediğim gibi yani buradaki bu hesaptaki yanlışlar ufak yanlışlar değildir. Gerçekten can yakacak yanlışlardır bazen. Özellikle de buradaki Chow Chow'da harcadığım kafalar 11 kafa buradan arkadaşım. Buradan da yani Martel'den de harcadığın 55 kafa yani toplam 66 kafa buradan direkt havadan uçmuştur arkadaşım. Yani 60 gün sen VIP 10'da bile değildin. Bak VIP 10 bile değildin 60 gün. Çünkü daha VIP 11'sin her gün bir tane altın kafa alıyorsun. Yani şu an sen 20-22 günlük bir hesap kendini sayabiliyorsun. Bu derecede söyleyebilirim. Çünkü altın kafalarını sen boşa harcamışsın. O yüzden toparladığın hal böyle olacak. Cevherlerini birikeceksin. VIP 14'e kadar cevher harcamalardan harcayacaksın. Hiçbir şekilde başka bir yere fokuslamayacaksın. Özellikle de çarklar ya bu tarz şeyler seni gerçekten çok geriye bırakır. Hızlandırma ile herhangi bir cevher malzemesi alma. Teknolojide dediğim gibi mühendisliği de 10 yaparsan senin için faydası olur. Muhakkak faydası oluyor sana. Komutanlardan da hangi komutanı fulllemek istiyorsan özellikle de YouTube'da videoları izle. Hangi komutanlar iyidir? Örnek veriyorum. Piros mu Santuz'u mu? Ya Piros mu YSG mi? Tabii ki muhakkak YSG Piros'tan daha iyidir. Çünkü YSG alan hasarı var ve fazlasıyla da sana yardımcı oluyor. Ancak piyade olan bir oyuncu ya has piyade olmak istiyorum. O da kendi yani çağrında gayet yani doğru düzgün bir şey yapmış olabiliyor. Ama en iyileri her zaman seçmeye çalış. Yoksa böyle ya birisi bu komutan full olsun ya bu komutan iyi olur ya bu komutan iyi olacak diye bir şey yok. Muhakkak bir danış kendi krallığında YouTuber'larla videolarla yani bunlar sana çok fazla fayda sağlanacak dostum. Birlik kredi ile büyük ihtimal yani bilmiyorum şu an ne almışsın ama birlik kredi ile ben muhakkak sana pasaport almanı öneriyorum. Çünkü pasaport en önemli şeylerden birisi ve para ile ya para ile alacaksın ya burada bireysel kredi ile dükkanını da alabiliyorsun. Ve benim tavsiyem sana kesinlikle bunlarla da hızlandırma alma. Ya herhangi bir şey alma. Sadece pasaport satın al her hafta. Bu senin için en önemli şeylerden birisidir dostum. Hesabın tamamen toparlanması da sana söylediğim şeylere bağlıdır. Ve geri kalanını da siz düşünebiliyorsunuz. Tabii ki siz de yorumlarda yani yazabiliyorsunuz. En büyük hatası hangisidir? Yorumlarda yazarsınız. Belki hesabın sahibi kendisi de okur ve o da onlar da bir ders alıyor.
Arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da beğenmişsiniz ve bu hataları siz de yapmayacaksınız. Tekrardan hesap incelemek istiyorsunuz veya da koşuluk yapmak isterseniz Instagram üzerine bana ulaşabilirsiniz. Ücrete tabi yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.